Sri Lanka'da bir günde Türk köyü ve inanılmaz lokal pazarlarını görüp izleyeceğiniz videoya hoş geldiniz. Sri Lankalı Türkçe bilen bir abiyle yerel mekanlara daldık. İnanılmaz bir atmosferlere tanık olduk. Polis alır dedi. Bizi bir Allah'ın kulu alamaz. İlk önce kiraladığımız tuk-tukta Türk köyüne gittik. Sonrasında vurduk geldik başkente. Sri Lanka'da sanayiye düşerseniz ne gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz? Hiçbir Allah'ın kulu karışamaz. Bayrağımın altındayım. Coconut Latte, Mufti Toilet Marble Tile, All Line Clean, One Shot Knockout, Gatam Knockout. Lan Kama ko Chicago Nati, All Line Finish, one minute go. Adam fare ilacı satıyor. Fare ilacı. Allah çarpsın diyor. Adam fare ilacı satıyor. Buranın esnafları böyle işte abi. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir atmosferi var. Biz Müslüman adamlarız İnfaz abi. Bizim burada 2 kat saygımız var. Ben stajyer seyyah, 21 yaşında dünyayı geziyorum. Müslümanların olduğu pazardan sizlere sesleniyorum. Umarım izleyeceğiniz video sizlere bir şeyler gösterir. Keyifli seyirler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben stajyer seyyah, 21 yaşında dünyayı geziyorum. Şimdi ise Sri Lanka'da 3 tekerlekli tuk-tukla kardeşiniz yaptığı kazanın bedelini ödemeye gidiyor. Ne oldu derseniz sormayın. Aynayı çarptım. Ay arkadaş. Şöyle bir şey söyleyeyim size hayat hakkında. Cool plan yaparken gülermiş diye zaten abilerim, ablalarım anlamıştır. Neticede çok fazla özünde söylemeye gerek yok. Ne planlar yapıyorduk, motoru vurduk. Ama sıkıntı yok. Sağlığımıza bir zarar gelmedikten sonra Sri Lanka'da araç kullanmak gerçekten çok zor. Açıkçası nasıl diye sorarsanız ada ülkesi tek şeritli yol abi. Yollar tek şeritli olduğu için otobüsler çok zaten şiddetli bir şekilde geliyorlar. Adamlar var ya bu tek şeritli yolda bir sürüyorlar bir göreceksin. Aman Allah'ım. Ve lakin neyse bir de tek şeritli olduğundan yani insanlar alışık sollamalara, mollamalara ama ben o kadar alışık değilim. O yüzden yani benim için bayağı bir zorlayıcı oluyor. Belki Türkiye'de ben international yani uluslararası ehliyeti alırken beni bir sınava soksalardı belki bu kadar zorluk yaşamazdım. Yani ben çok yaşamadım açıkçası ama sınava soksalar örnek veriyorum sağ şeritten ters şeritten vesaire nasıl sürebilirsin diye muhtemelen insanlar için daha iyi olur. Benim nacizane görüşlerim vardır katılan katılmayan. Epey uzun süredir Sri Lanka'dayım. Pek fazla video paylaşmadım açıkçası. Ama önceki videolarıma bakarsanız gerçekten Sri Lanka hakkında güzel videolar paylaştığımı düşünüyorum. O yılan videosu olsun. O yüzden bu videoda Sri Lanka'da bir günümün nasıl geçtiğini göreceksiniz. Şu anda çok turistik bir bölgedeyim. Denizin olduğu yerde dibindeyim. Her tarafım sahil. Buraya insanlar sörf yapmaya geliyorlar. Çok çılgınca bir sörf. Bakın sörf yaparken ne kazasına uğradım. Sörf tahtasına burnumu vurdum. Herkes sörf yapamaz. Açıkçası biraz farklı bir spor. İnsan hayatta bence her şeyi deneyimlemeli. Bu sörf de olsa çok çılgın bir spordu. Bayağı farklıydı açıkçası benim için. Yıllardan beri yaşıyorum. O kadar kavga ettim. Bir kere burnuma darbe almadım. Sörf tahtasının yaptığı hale bir bak. Olsun sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha abime aldım. I speak with my camera. Abi say hello. Böyle bir adam. Dedim gel dayı nereye gidiyorsun abi seni bırakayım ya. Bu adam şuradan Mirissa diye bir yer var. Oraya gidiyormuş. What? Ay, vay be. Nice abi. İngilizcesi anlaşılmıyor. Sri Lankalılar iyi insanlar açıkçası. Güzeller. Zararları yok, mutlular. Varmak istediğimiz noktaya doğru geliyoruz. Yaklaşık 150 metremiz kaldı. Bakalım Sri Lanka'da sanayiye düşerseniz ne gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz? Galiba şu sağ taraf.
Burası neymiş? Diyeceğim Company. Bana bir tane tuk aynası verin baba. Şimdi problemim nerede diye sorarsanız aynaya bir şey geldi. Ayna kırıldı. Şansa. Bakın. Bir şey oldu. Adamlar tuktuğu yıkıyorlar burada. Herkes birini arıyor. Sanayi böyle işte. Aslında aldığım firma her şeyi yapar ama benim hatam olduğu için ben düzelttireyim istiyorum. Böyle bir yere geldim. Sanayi gibi. Büyük bir tuk tuk firmasının mekanı. Sordum arkadaşlara. Birilerini arıyor, soruyorlar. Bakalım aynası ne kadarmış. Yoksa aldığım firmayı arayacağım. Bu firma bu arada güzel. Tuk tuk rental diye abi. Kesinlikle tuk tuk kiralarsanız adamlar her türlü konuda yardımcı oluyor size. Kardeşiniz öneriyor. Yani bu arada kiralayacak falan olursanız da ben aşağıda link bırakacağım. Oradan bakarsınız. Güzel. Yerel ehliyete falan ihtiyacınız var. Uluslararası ehliyet sadece yetmiyor. Adamlar her şeyi hallediyor. Yerel ehliyet falan. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ya brother what? Anahtar ver dediler. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar sorunumuza çözüm buluyoruz. Gördünüz ben firmaya da sordum. 5000'miş. Aynam kırılmıştı. Aynamı tamir ediyor sağ olsun kardeşim. Bizim kırık aynamız da orada. Adamlar aynamı değiştirdi. Şimdi gideyim parayı ödeyeyim. Yaklaşık 5000 Sri Lanka rupisi falan ödüyorum. O da 600 TL falan benim hatamdan kaynaklı bir durum. Şuradan içeriden şimdi parayı ödeyeceğiz. Size özgün bir bilgi vereyim. Abi bu Sri Lankalılar var ya bakın içeri geldim. Parayı ödemek istiyorum. Alt üst aynayı değiştirdin değil mi kardeşim yani? Ödersin çıkarsın ortaya bir çay ısmarlayın falan. Abi geldim buraya. Ya kardeşim bunlar çok yavaş çalışıyorlar var ya. Sri Lankalılar inanılmaz yavaş çalışıyor. Markete bile giriyorum parasıyla dondurma alamadığım ilk ülke. Bak bir Afganistan'da bir kere sorun yaşamıştım. Bir de burada yaşadım. Çok şaşırtıcı bir şey. Parasıyla bir şey alamadım yani. 2 kere oldu böyle. Aynayı değiştirdim bekliyorum yani kaç dakikadır. Bu arada böyle kart kullanıyorum. Abi kesinlikle siz kart kullanmayın. Neden diye sorarsanız benim nacizane tavsiyelerim. Petrol istasyonuna gittim 1700'lük benzin aldım. Baktım 1700. İçeri girdik kartı çekerken elemana ödemeyi yaptım. Fişi bana böyle parmağıyla verdi. Ve İngilizce bir şeyler sordu kafamı karıştırmaya çalıştı. Aha dedim. Fişe baktım 2700 çekmiş. Allah Allah. Gittim makineye baktım 1700. Abi ondan sonra dedim kardeşim sen ne ayaksın? Niye benden bu kadar aldın? Bak burada 4 litre benzin koymuşsun falan diyorum sen. Ondan sonra hemen sorry dedi, üzgünüm dedi, hemen parayı verdi. Gördünüz mü? İlk defa ben bir ülkede banka kartı kullandım. Bir daha da zaten sonu olur büyük ihtimalle. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da aldığınız şeyin fişini alın, ne yaptığınıza iyi bakın. Çok kıymetli bu denli şeyler. Böyle, böyle bir şey çıkardılar bize. Emektarımızın aynasını değiştirdik. Biraz zor oldu ama neden zor oldu? Adamlar 2 dakikada değiştirdi. Ödemesi bayağı bir zor oldu. Şimdi yola koyuluyoruz. Cilet gibi makinayla. Zaten bir de maymunlar saldırdı. Başına gelmeyen kalmadı. Tuktun. Günlük 15 dolar. Güzel yani. Uygun değil mi? Yakımı nasıl diye sorarsanız açıkçası yakıt bakımında abi ben de anlamıyorum ki adamların benzinleri çok kalitesiz. Benzini bir alıyor sarı renkte değil. Çok yakıyor bence. Çünkü düşünsenize alt üstü motor yani. Tamam yükü olabilir. Abi günlük 4-5 litre benzin harcıyorum herhalde. Yani gittiğim ne bileyim 100-150 kilometre falan. Yanlışım da olabilir. Ben oraya net bilgileri yazarım. Hadi gidelim. My bill, right? Türkiye. Çıkış yapıyordum. Dedi ki fişini göstermen lazım kardeşim dedi. Hemen şu abimiz. Okey. Hemen fişimize bakıyor ne yapıyorsa. He bizim plakayı yazdı. Sanayiye de düştük. Abi istuti, subigama. Abimize fişimizi de gösterdik. Bunu da alak da belki lazım olur ya. Eski meski de belki parçasını kullanırlar. Abi subigama. Dayım nördün dayı. How are you? Dayımı bir göreceksiniz. Bir tatlılığı var. Aman Allah'ım ya. Yine Türk'ün merhametini hissedeceğimiz bir yere sürüyor bu kardeşiniz. İleride ne var bilin. Türk köyü. Türk köyü denmesinin sebebi tsunami olmuş burada ve insanlar zor durumda kalmış, evleri yıkılmış, bayağı bir kötü şeyler olmuş. Türkler tarafından bir köy kurulmuş, insanlar yerleştirilmiş. Abi iyi de yolumuz açık. Türkler tarafından bir köy kurulmuş. O
köy de şu gideceğim yani ilerideki köy, yaklaşık 5 dakikalık yolu kaldı. Ve direkt oraya da Türk köyü demişler. Nacizane. Türkçe bilen kimse falan yok. Türklerle yani alakasının olmasının sebebini zaten size anlattım. Böyle bir yoldan gidiyorum. Ama size bir şey söyleyeyim. İnsan gideceği yerde yine ne çıkacağını bilemiyor. Bilemezsin. Belki benim gibi bir Türk vardır orada. Atmosfere bir bak. Çünkü nereden çıktım geldim düşün, Türk köyü diyor. Nereye gidiyorsun? Where are you going? Come, I'm going to Turkish village. I will drop you. Vay canına. No dedi. Yes desek belki. Arkadaşlar dil konusunda çok sıkıntı etmeyin yurt dışında. Bazen var ya yes no ile dünyayı bile fethedebilirsiniz yani gerçekten. Yes no. Yani evet hayır. Tamam abi bu kadar. Ama dili de öğrenmeniz için yapmanız gereken pratik. Bu dili bilen insanları bulduğunuzda mecburen Türkçe konuşmayacaksınız. O dili konuşmaya çalışacaksınız. Ondan sonra takır takır öğreniyorsunuz. Ben nereden nereye geldi yani ben bile şaşırıyorum. Aha yanlış yere girdik. Anam bizim Türk bayraklarımıza bir bak. Vallahi uzaktan bile bir ayrı duruyor. Maşallahı var. Şuraya park edelim o zaman. Park ettim. Kimse karışamaz. İstediğim yere park ederim. Artık burası benim topraklarımın himayesi altında. Hiçbir Allah'ın kulu karışamaz. Bayrağımın altındayım. Selamun aleyküm. Bayrağımızın dalgalanışına falan bir bak. Bu gördüğünüz Türk köyü hakkında size biraz bilgi vermem gerekirse 2004 yılında Hint Okyanusu'nda tsunami oluyor. Burada her tarafımız okyanus olduğu için ne oldu? Bütün tsunami olunca evler yıkıma uğradı ve binlerce insan da galiba vefat etmiş. Tam olarak ne kadar olduğu belli değil. Bayağı bir kötü bir yıkım olmuş. Ondan sonra bizim Kızılay yani Türkiye Cumhuriyetimiz gelmiş buraya Türk köyünü kurmuş. İnsanlar da yaşıyorlar. Neticede böyle yani Türkçe bilen yok. Ama helal olsun bayrağımız falan solmamış. Gerçekten Sri Lankalılar kadim adamlar. Kendilerinin bayrağı da solmamış abi. Türk Kızılay'ı orada yazıyor. Bakın bir de bu bayrak biraz kendi bayraklar da bayağı yıpranmış. Türk bayrağı da yıpranmış ama Türk bayrağını üste asmışlar. Görüyor musunuz? Nacizane adamlar. Aslında değiştirseler iyi olur. Ya bayrak semboldür abi. İyi olur böyle şeyler. Neticede Türk köyümüzde ziyaret ettik. Gördünüz hikayesi böyleydi. Açıkçası farklı bir atmosfer. Yine Türklerimizin ne kadar merhametli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bugün Bangladeş'te, Sri Lanka'da, ne bileyim dünyanın nerede böyle yardıma ihtiyacı olan ülkesi varsa oradayız abi. Vatan olmadan gelecek olmaz. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Türk müsünüz diye soruyor. Türküz deyince geleceğinizi biliyordum diyor. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim geleceğimizi bilen milyonlar var. Defalarca dile getirmeme gerek yok. Ben zaten aşırı bir Türk milliyetçisiyim. Her yurt dışında, her bambaşka ülkeye gittiğimde bu içimdeki benim milliyetçilik, sakın farklı bir klasmana yüklemeyin bunu. Milliyetçilik çok ayrı bir şeydir. Yani ben vatanımı, milletimi seviyorum. Hiçbir ırktan üstün falan değiliz abi. Öyle bir şey yok. Hepimiz insanız. Bakın iki kol var. Adamlarda da iki kol var. Yani iki bacak var. Neticede aynı. Bakın burada insanlar ikinci dili İngilizce. Niye biliyor musunuz? İngilizler gelmiş burada sömürmüş bu adamları. Dillerini dayatmışlar. Bazen insanı sürçülisan ettiği oluyor. Ama neticede iyidir abi. Vatanını, milletini, insan doğduğu yeri sevecek. Bayrağına saygı duyacak. Neticede böyle. Bir gidelim bakalım aç karnımızı doyurmaya çalışalım. Yemek konularında biraz sıkıntı var. Belki yemek yeriz, belki pişiririz. Dere demedim, tepe demedim. Kardeşiniz yemek yemeye nereye geldi bir bilin. Şu içimdeki biryani sevgisini nasıl anlatırım bilmiyorum. 110 kilometre yol kat ettim. Başkent Colombo'ya geldim. Bir tane sosyal medyadan sizin gibi güzel insanlardan birisi ulaşmış. İsmi İnfaz.
Adamın ismini görüyor musunuz? Dedi ki kardeşim dedi sana dedi yemek yaptım dedi. Biryani. Abi dedim sen ne diyorsun ya? Estağfurullah. Sürdüm geldim. Şimdi bir bu tuktuğu bırakacağım aldığım yere. Oradan da gideceğim infazla buluşacağım. Bakalım Sri Lankalı Türkçe bilen bir adam. Kendisi nasıl bir insan? Bizim için nasıl bir biryani yapmış? Gözlemleyeceğiz. Öndeki aracımıza vuruyorduk. Neticede şimdi yolumuz böyle. Hava sıcaklığımız ise kaç? 36 falan var galiba. Galiba bunların muayene sisteminde araçların egzoz emisyonunu çok yapmıyorlar. Abi hepsi kara duman atıyor. O yüzden siz de böyle çok bunalıyorsunuz neticede. Gidelim. Yemek için dağları delerim, taşları, tepeleri aşar gelirim. Kıymetli tuktuğumuzu getirdik. Nereye getirdik? Yerine. Burada adamlar böyle tuk kiralıyor. Bakın bir ton eğer gelirseniz filan burada ulaşın abi. Her şeyi kitap gibi ayarlıyorlar. İstediğiniz yere de gönderiyorlar. Tuktukla gezmek çok zevkli oluyor. Çünkü muson yağmur var biliyor musunuz? Muson yağmuru bir dakikada böyle her şey ıslanıyor. Neticede bunu alıyorsun üstü kapalı. İnanılmaz zevkli maceralara. Zaten ben size şimdi videolar koyuyorumdur. İnanılmaz manzaralara tanıklık ediyorsunuz ve yağmur, çamur da sizi etkilemiyor. Abi elemanlar var ya tuktuğu bile boşaltmışlar buraya. Böyle bir motorun içi böyle 3 tekerlekli ama kardeşim bence bilmiyorum yakıt konusunu nasıl ben anlayamadım çünkü kendi Türkiye'mde de araç olmadığı için. Böyle bir stand yapmışlar. İnfaz abimizin yanına geldik. Kıymetli abimi görüyorsunuz. Abi bir şeyler söyle, bir Türkçe konuş. Benden nasıl iyi Türkçe konuşuyorsun? Şu insanlara bir anlat. Sen nereden öğrendin bu kadar iyi Türkçeyi? Ben Türkçe öğrendim işte. Telefondan öğrendim. Adam telefondan Türkçe öğrenmiş abi. Sağ olsun yemeğe davet etti. Eyvallah İnfaz abim. Abi ismin de çok güzel. İsmine bayıldım. Böyle gel, kral bir gel. insan. Taksici de bizi dolandırıyordu. Bir katakulli çekti. Tuktuktan indikten sonra İnfaz abi gelmeseydi bizim 1000 liramızı gasp ediyordu. Ben buna 5000 verdim. Bir katakulli çekiyordu da neyse sağ olsun İnfaz abim geldi hemen Sinhal'a yerel dili konuşunca işimiz çözüldü. İsmi de çok ilginç ya abi İnfaz. Kendisi Ahmet ismini kullanıyor ama normalde İnfaz. Abi tamam çekmeyelim mi burada? Çek. İnfaz abinin evi burada. Bu çanta işiyle falan uğraşıyor. Sağ olsun bir gideceğiz oraya. Kendisi Müslüman bu arada ha. Haberiniz olsun. Biryani de Müslüman yemeği zaten. Müslümanlar pişiriyor. Nereye oturalım abi? Selamun aleyküm. Bakın İnfaz abim bize ne getirdi? Ya abi şu Müslümanlar var ya. Nereye giderseniz gidin bir ülkede yemekte sorun yaşıyorsanız Müslümanların olduğu bölgeyi bulun. Bak. İnfaz abim de Müslüman. Kardeşim ülkede var ya yemek konusunda çok sıkıntı var. Açıkçası biz Türkler olarak yurt dışında sadece yemekten sorun yaşıyoruz. Kardeşim dünya 10 mutfak sıralamasına baktığınızda ikinci Yunanistan geliyor. Zaten de Yunanistan'la aramızdaki sohbeti anlatmaya gerek yok. Biz de 7. veya 8. olmamız gerekiyor. Onu ben sağa sola bir yere koyarım. Abi Türkler olarak çok sıkıntı yaşıyoruz yurt dışında. Müslümanların olduğu bölgeye gittiğimizde kardeşim işimizi çözüyorlar. Bak sağ olsun böyle bir şey getirdi. İlk defa içiyorum. Ne zamandır belli buradayım. Kral adam. Türkçe öğrenmiş. Sri Lanka'da Türkçe konuşan bir adam. Köye gittik. Türk köyü. İnfaz abim Türkçe konuşuyor. Şuna bir bak aman Allah'ım. Kaç bin kilometre uzaktayız. Evden gelip kaç gün oluyor? Yani Türkiye'den 8 ay 7 ay oldu. dönmedin değil mi? Hiç dönmedim abi. Ne zaman döneceksin peki? Abi bilmiyorum. Aramıyor mu seni ya? Arıyorlar abi arıyorlar. Aramasalar aslında dönmem de arıyorlar. 2 aya dönerim belki. Abi eyvallah ya. Böyle şey. İstüti. Şu dışarı çıktı şu Kolomba'dan var ya bir tane düzgün yemek bulamadım. Kotlu yemek yem valla midem isyan bayraklarını çekti. Biz de çok dikkatli yemek yiyoruz yani dışarı gittik. Evet. Bir Müslümanın evini de görmedik demeyiz Sri Lanka'da. Bu gibi fırsatları değerlendiriyorum çünkü düşünsenize Sri Lanka'da Türkçe konuşan bir abimiz ve internetten öğrenmiş sadece. Kendisi biraz çekiniyor ama siz rahatta kalın. Hadi şimdi seyredin. Bak nasıl ben ona hemen ayarı vereceğim.
İnfaz abi. Sen ne kadar atacaksın ki? He? Tandırıyor beni bu. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Konuşmak sırayla olur. Bir siz konuşacaksınız bir ben. Bir siz konuşacaksınız bir ben. Aman Allah'ım ya. Böyle bir infaz abi Müslümanların olduğu yerde kardeşim helal yemekleri görüyorsunuz. Elle yıkadın mı böyle? Abi onu nasıl yıkayacağım? Böyle yık içeride. Allah Böyle Allah. var evet. Abi ben kaşık kullanayım o zaman ya. Evet vardı. Sen abi sen bir göstersene. Yok sen sadece yıkacaksın böyle. Böyle. İçeride koy evet. Allah Allah. Tam eline yık ya. İçeride böyle limon da sık yani. Allah Allah. Lan el yıkama sistemine bak. Sen de yık evet. Allah Allah çok... Pakistan'da da böyle tuhaf bir yıkama gerçekleştirmişti. Tuhaf lan. Tuhaf yok yani. Ya abi bizim Türkiye'de yok böyle. Yok mu? Farklı biz aynen. Biliyorsun biliyorsun. Biz limon falan koymuyoruz abi. İnfaz abi Türkçe öğrenmişsin ama bizim kültürden pek bir şey kapamamışız. Kültürünüzü bilmiyoruz ki gelmedim daha. Aynen. Abi adam Türkçeyi biliyor. Vize vermemiştir. İnfaz abim sağ olsun. Valla fevkalade bak. Ne zamandır buradayım ilk defa böyle şeyler gördüm. Gerçekten dışarıda bunlar bulamazsınız. Ama bu biraz acı. Bir kola Sen bana. yiyeceksin değil abi mi? benim için fark etmez. Biz Bangladeş'ten geldik abi. Efsane lezzetlerimizi efsane bir adamla yedik. Şimdi gidiyoruz. Adam çanta işi falan yapıyormuş farklı şeyler. Bir de gidelim de kendimize bir tane yağmurluk ala. Önemli bizim için. Bu son yağmurları çok kötü. İnanılmaz bir dakikada ne biçim yağıyor. Ne arıyoruz abi? Gideceğiz fabrikamıza. Tamam gidelim abi. Şu an fabrikamıza gidiyoruz yani. Abi burada çanta işiyle uğraşıyor. Açıkçası ben de bu çantayı aldım. Çanta fiyatlar bayağı uygun ha. Ne dersiniz bunu ben kaça aldım? 150 TL mi ne? Kalitesi güzel. İyi açıkçası. Uygun mu abi? Yok uygun değil. 150 mi? Aynen. TL. TL? 150 TL mi oldu? Abi 1500 Sri Lanka rupisi. Aynen. Pahalı mı? Nasıl? Bu kadar pahalı ya bu. Vallahi mi? Olmaz böyle. Ben sana iyi çanta veririm şu an. Abi kazıklanmışız ya. İyi ve güzel çantalar. Çin'den kumaş getirmiş iyi çantalar. Şu gariban yüzü güler mi şu hayatta ben hiç bilmiyorum ben. Her yerde mi dolandırılır arkadaş? Çanta alırken bile adam dolandırılmış ya. Stajyerlik bizim bitmez abi. İşte turistlere genelde böyle oluyor işte. Hindistan bizim komşuyuz ya. Orada gittiğin zamanlarda bile bizi dolandırmaya çalışıyor. Allah Allah. İşte yabancı olursa, nereli olursa da olsun fark etmez. Aynen. dolandırırlar. Evet abi. Bu arada şoförümüz de Müslüman adam. Kafasındaki takkeden anlayabilirsiniz zaten. Bu mu? Evet Müslüman değil mi abi? Evet ya. Yani adam abi bağırıyor yani Müslümanım diye. Bakın İnfaz abimin dükkanına geldik. Müslüman adam bulduk. Türkçe konuşan adam bulduk. Bir de dükkanına geldik. Ne dükkan? Fabrika. Çanta üretiyor. Şuna bir bak. Şu lenyeli fötürüme neyim? Benim babam da terziciydi bu arada. Oo. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Lan bir iki tane bir çanta biz halledelim. Maşallah be. Bayağı da adam çalışıyor. Abi selamun aleyküm. Abi bayağı adam var ya. Çalışıyor işte. Hani? Böyle kumaşlar böyle getiriyoruz ya çalışıyor. İyi abi işin gücün rast gelsin valla. Bak be. Harbi çantası iyiymiş ha doğru diyor. Demek ki üreten adam bilir abi bizi dolandırmışlar. Çantada bile dolandırılmışız yani. Evet evet. Doğru dedin abi. Bitti çantalar burada. Vay be. İyiymiş lan. Bir de şöyle bir bilgi vereyim size. Bakın Sri Lanka'da taksiciler, maksiciler alkol şişelerinde saklıyorlar sularını. Böyle bir ilginç bilgiyi gördüm açıkçası. İşte burada kesiyoruz yani kumaşlara. Abi işiniz gücünüz rast gelsin. Bayağı iyi bir yermiş ya. Tayyip Erdoğan abi. Biliyor işte bu. Abi
Fine. My president, you know. Görüyorsunuz İnfaz abim burada ne üretiyor diye sorarsanız çanta üretiyor abi. Kumaşı Çin'den getirtiyor. Bir şey var. Diğeri vereceğim. Hayda. Abi eyvallah. Ana. Kardeşim ben bu çantayı var ya. Abi sen var ya baş tacısın ya. İnfaz abi eyvallah abi. Oldu mu? Ya bu adam var ya adamın kralı ya. İsmini yazmış ya. Selam. Bu kardeşiniz daha bir şey demesin tamam mı? Daha bir şey demesin. Intro izleyin size bir tane intro veriyorum. Bakın o stajyer seyyah Türk bayrağını falan bastığı yere geldim. Bu makineyle basıyormuş İnfaz abim. Kendisi bu gördüğünüz valiz bilmiyorum ama o çanta falan ne kadarmış biliyor musunuz? 150 TL. Yani açıkçası size bir şey söyleyeyim. Dünyayı bir sırt çantasıyla geziyorum. Çantanın kalitesi falan güzel. Muhtemelen o Türkiye'de var ya en az 700 TL'den aşağı değildir. Zaten abilerim ablalarım vardır büyük ihtimalle okula gönderdikleri çocukları vardır yani burada izleyenler. Bilmiyorum ya bu konu hakkında. Bazı ülkelerde bazı şeylerin fiyatları inanılmaz uygun oluyor. Çin'den getirtiliyormuş nevaleleri. Yani nevale dediğim kumaşları falan burada kendisi ürettiriyor. İşi gücü rast gelsin abi. Adam Türkçe öğrenmiş. Ondan sonra ne bileyim. Maşallah. Bunu ne kadara satıyor diye sorarsanız bunu da tam 1500 TL'ye satıyor. Böyle bir şey 1500 TL he. Vay İnfaz abim ya. Bu nevalelerin hepsini Çin'den mi getirtiyorsun abi? Sonra sen burada yapıyorsun. Biz sadece çanta yapıyoruz. He, bunları sen yapmıyorsun. Sen sadece çanta yapıyorsun. Yani Türklükle alakası olan hiçbir şey yok. Adam Türkçe öğrenmiş. Burada ne bileyim birçok şeyi yapıyor. Türklük adına da bir şeyler sergiliyor. Helal olsun abi. Ama vize red vermişler. Buradaki konsolosluktan dolayı. Niye diye sorarsanız abi sıkıntı var. Ben de bu hakkında bir şey paylaşacağım. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başım belaya girmesin. Ama kişisel muamele yapıyorlar devletin bayrağımızın altında çalışıp. Çok yanlış hareketler bunlar. Yani hiç yakışık alacak şeyler değil. Abi Müslümanların çoğunlukta olduğu bir pazar. Herkes bir şeyleri satıyor burada lokal. Çoğunu Çin'den getirtiyorlarmış. Bu abim İnfaz abim de şeyden getirtirmiş. Bak malzemelerin hepsini Çin'den getirtirmiş. Çin'den inanılmaz bir ithalat ihracat oluyor dünyanın birçok yerine. Böyle bir pazar terlik, don, mon ne ararsanız satıyorlar neticede. İyi ya yanımızda lokal biri olduğu için şimdi elimizi kolumuzu sallayarak gezeceğiz. Bir Allah'ın kulu da gelip bize bir şey diyemez kardeşim. Niye? Çünkü yanımızda çok kaliteli bir insan var. Dilenciler var bu arada. Açıkçası ne denilebilir bilmiyorum. Bir de böyle farklı şeyler satıyorlar. Maşallah bayağı Müslüman var ha. Pazarda bayağı Müslüman var. Var Müslüman. Ne diyorsun abi? Adam da Müslüman dedi. O abi öyle bir kalabalık var ki lokal insanların birçoğu buraya geliyor galiba. Ne pazarı abi bu? Kolamadaki pazar hepsi var burada. En büyük burası mı? Evet. Selamünaleyküm. Kumaş var, hepsi var. Vay be. Kolombo'nun en büyük yerel pazarlarından birindeyiz. Ne ararsan var ya. Çok farklı bir yerlerden giriyoruz. Abi bu adam Türkçe biliyor. Türkiye hakkında çok şey bahsetmiş. Yerel esnaflara burada. Benim arkadaşım. Selamünaleyküm. Brother nasılsın?
İyi misin? Selamünaleyküm. Çok farklı şeyler satıyorlar abi. O lokal pazarlar çok ilginç oluyor gerçekten. Abime bak. 4K web kamera falan yazıyor. P9 diyor. Şu kulaklık galiba orijinali çok pahalı. Abim satıyor burada. Müslüman adam. Adam baksana vaziyete. Nerede görsem tanırım abi. Yüzü bağırıyor. Müslümanım diye. Selamünaleyküm. Bu arkadaş Türkiye'de bir gelin istiyormuş ya. Allah Allah. Abimin nasıl yapacağız? Yani İngilizce konuşuyoruz da You want one girl, right? In my country. Seven. Seven? Hayat sunna. Wow, seven is problem. Also we have some problem with women. Kardeşim Türkiye'den bir tane gelin istiyormuş. Sor Geliyor mu bakayım. size? İlk önce kardeşi bulabilmiş mi burada? Abi also we have problem with women. How can I help you? I don't have any chance. Kardeşimi bakın belki değerlendirmek isteyen olursa Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gelsin. Gelsin. Brother, you say something. Bulunsun yani. Abi, hey brother, you want to say like this. Evlenmek istiyorum. You tell me, okay? You repeat. Okay. Evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Canım, sen benim her şeyimsin. Sri Lanka'nın atmosferi çok bambaşka. Gerçekten sadece gelip denizleri, kumları, güneşleri görmeyin. O benim Türk köyünün olduğu yerde, bakın size bir şeyler söyleyeyim. Deniz, kum, güneş çok fazlaydı. Ama açıkçası kardeşiniz oradan sürdü. Geldi buraya biryanisini yedi ve pazara attı kendini. Farklı kültürleri görmek istiyorsanız bu gibi lokal yerlere gelin. İlginç şeyler buralarda. Ne var? Kafasına taktığı şey. Bu takmış ya. Hem kafasına şey takmış hem de şak. Bizim adam dayak yemesin abi. Abim ne satıyor diye sorarsanız fare ilacı satıyor. Kursi bodu partiya genengada uteliya. Ella ongo uteli. Pota tapi poda di topi. Katam. Mudinyi pochi. Pokara chat and toilet marble tight. All line clean, one shot knockout. Katam knockout. Lan Kamako Chicago nothing. All line finish 1 minute go. Adam fare ilacı satıyor. Fare ilacı. Allah çarpsın diyor. Abi your customers. All line city man. Adam fare ilacı satıyor abi. Görüyorsunuz. Esnaflı adamlar ya. Adamlar var ya kral. Denizde, kumda, güneşte nerede böyle adam? Adam şapka takmış, şapkanın altına da Müslüman takke takmış, takkenin üstüne de şapka takmış. Şu adamın doğaçlığına bir bak. İnfaz abi. Bizi orada infaz edecekler. Nereye gittin? Türk kardeşlerini yalnız bıraktın. Bırakamadım ya. Siz onu çekiyordun ya o yüzden ben buraya gelmişim yani. Abi adam fare ilacı satıyor. Ne biçim şeyler yapıyor ya. Çok ilginç bir şey yani. Ne satıyordu? Fare ilacı satıyordu. Fare ilacı mı? Aynen. Fare ilacı değil yani. Abi vallahi fare ilacı. Sordun mu sen onunla? Aynen gördüm orada fare ilacı satıyor. Ha yani şey. Adam fare ilacı satıyor. Buranın esnafları böyle işte abi. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir atmosferi var. Yani şey alsaydın ya. Fare ilacı mı? Ya, yok evet ya. Abim bizi nereye getirdi? Kırmızı Cami'nin olduğu yere getirdi İnfaz abim. Kırmızı Cami. Diğer tarafa doğru gidelim. Caminin önünde çekmek yasak dedi İnfaz abim. Size polis alır dedi. Biz Müslüman adamlarız İnfaz abi. Bizim burada 2 kat saygımız var. Gördün mü şu an? Abi çok iyi. Bu kırmızı camimizi kim kurmuş? Size kısaca anlatayım. Ticarete gelen insanlar bu kırmızı camimizi 1908 yılında kurmuş. Böyle bir fevkalade atmosfer ortaya çıkmış. Kırmızı Liman da cami. arkasında. Liman var arkaya. Allah Allah. Deniz mi abi? Evet. Adamlar gemilerle geldiğinde buranın arkası limanmış. Ticarete gelen adamlar namaz kılmak için böyle bir cami yaptırmışlar. Allah'larına kurban ya, helal olsun abi, kocaman cami görüyor musun? Sanat eseri abi, cami değil ki bak. Kaç tane hilali varsa. Hilal mi? Şunlar ne abi? Ay yıldız değil mi? Biz hilal diyoruz. Sen ne diyorsun? Camimizin şekli de nar yapısına benziyormuş. Tepesini ona göre mimarlarımız tasarlamış. Adamlar içeri almıyorlarmış. Ön kapıdan dolayı turistler giriyormuş falan. Müslüman olmadın mı sorun oluyormuş. Kamerayı kapat dedi. Oradan girersin dedi. Bir ayar çekeceğiz şimdi.
Pazarda bir farklı atmosfer var. İnsanlar çok farklı şeyler satıyor, alıyor. Bir göreceksiniz abi. Çok inanılmaz lokal bir pazar. Bayağı da kalabalık. Ülkenin nüfusu normalde 30 milyon. Ama lakin gel gelelim neredeyse 10 milyonu burada yaşıyor açıkçası bence. Okay. Adam birileri birbirini çarpıyor. Birileri birbirini çarpıyordu. Turistler işte abi. Dikkatli olmadığında her yerde çarpılırsın kardeşim. Bura ülke fark etmez. Benim ülkem olur, senin ülken olur. Her zaman insanoğlu yan kesicilik yapıyor. Camimizin içine geldik. Bakın yerler ıslaktı, ayakkabım, çorabım hep ıslandı. Abi bu gördüğünüz caminin içindeki ufak havuzda insanlar abdest alıyor. Bakın şimdi seyredin abi. İnfaz abim de burada abdest alıyor. Abdesti böyle alıyorlar. Abi içmedim. Zemzem suyu mu? Ne suyu abi bu? Allah Allah. Vay be, böyle bir şeyin içinden de su içiyorlar. Bu neymiş? Şaşırtıcı. Abi eyvallah, ben içmeyeyim ya. İçmiyor mu? Yok abi. Ama güzel bir şeymiş. Bunda iyisi olur. Bunda iyisi olur. İnsanlar bir havuzda abdest alıyor. Gördünüz, orada güveçin içine su koymuşlar. Gelen su içiyor. Yani zemzem suyu gibi bir şey açıkçası. Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Böyle bir cami. Ticarete gelen insanlar burayı kurmuşlar. Tepesini nar şeklinde yapmışlar. İnfaz abim granat diye bir şeyler demeye çalışıyordu. Meğersem tepesinin nar şekline benzediğini söylüyormuş. Camimiz de böyleydi. Bakın burada lavaboya gireceğiz. İlk önce ayakkabısız oradan geldik terliklerle beraber. Burada adamlarla terliği giyiyoruz. Lavaboya giriyoruz. Böyle bir adamların tuvalet sistemi var. Yaklaşık 15 tane falan tuvalet var. Burada telliğini buraya koyun. Sonra ayakkabını giyin, devam içeriye doğru. Burada da abilerim abdest alıyorlar. Acayip atmosfer. Abdest alma sistemine bakalım. Abdest alma sistemini görüyor musun abi? Bu gördükleri tasla alıyorlar, döküyorlar. Hızlı bir şekilde abdestini alıyorlar namaza. Aşağıda bayağı bir münakaşaya girdim. Ne diye sorarsanız üst bölgesi var. Kardeşiniz bütün dilleri kullandı ama neticede restorasyon olduğu için yukarıya çıkamadı. Ama gördüğünüz ticaret için gelen Müslüman adamlar böyle güzel bir cami yapmışlar. Tepesi nara benziyor. Fevkalade bir yerdi. Umarım sizlere bir şey gösterebilmişimdir. Gördüğünüz Colombo ve Sri Lanka'da bir gün geçirdim. İzlediğiniz bölüm umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hala kanala abone olmayanlar var. Şu kapıya vururum, kalp kırıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. O zaman ne diyoruz? Yerel dilimizde Subigama diyerek videomuzu sonlandırıyoruz.